Tüm derin şeyler ve duygular sessizlikte başlar ve sessizlikte devam eder. Herman Melville. Batı kültüründe sessizlik, genellikle saygı göstermek ve düşünmek için kullanılan bir yoldur. Hollanda kültüründe bunun öne çıkan örneği sessiz yürüyüştür. Amsterdam'daki sessiz Katolik yürüyüşlerinden doğan bir ritüeldir bu. Bu Katolik geleneği, Protestan otoritelerin Katolik ayinlerini yasaklamalarına karşı bir tepkiydi. Dua, ilahi dini kıyafet ya da sembol olmadan yapılan sessiz yürüyüş yasaklanmamıştı. Böylece günümüze kadar süregelen yeni bir ritüel doğdu. Sessiz yürüyüşler genellikle anlamsız şiddet olaylarına bir yanıt olarak yapılır. Trajik bir olaydan sonra etrafınızı saran boş sözlerden ve gürültü kültüründen uzaklaşmak için bir yöntemdir. Çünkü şiddet çoğu zaman bu gürültünün içinde gerçekleşir. Benzer şekilde her yıl 4 Mayıs'ta düzenlenen Ölüleri Anma Günü'nde savaşlar ve barış misyonlarında hayatını kaybeden Hollandalılar için 2 dakikalık sessizlikle anılır. Bu ritüelleri güçlü kılan şey sessizliğin ta kendisidir. Müzik yoktur, söz yoktur, şarkı yoktur. Kişinin amacından uzaklaşmasına neden olacak hiçbir şey yoktur. Üstelik savaşın sağır edici gürültüsüne ve düşünmeden kan döken insanların yüksek sesine karşı daha iyi bir direniş olabilir mi? Ve kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda en uygun yanıt sessizlik değil midir? Sessizliğin gücü çok yönlüdür. Sessizlik konuşmanın ötesine geçebilir. Kelimesiz konuşabilir ve sözlü dilin eksik kaldığı yerde tamamlayıcı olabilir. Sessiz kalmak, yaratıcılık, zihinsel sağlık, manevi ve dini uygulamalar, müzakerelerde üstünlük sağlama ve hatta karşı tarafa gözdağı verme gibi alanlarda da avantaj sağlayabilir. Bu video, sessizliğin gücünü keşfederek sessizliğin 4 faydasını ortaya koyuyor. 1. Ne kadar sessiz olursan o kadar çok duyarsın. Mistik şair Mevlana Celaleddin Rumi, sessizleştikçe daha çok duyabiliriz der. Ve bunun farkındalığına ulaşmıştır. Onun mistik bakış açısından dinlemek esastır. Çünkü Rumi, Tanrı'ya yaklaşmaya ve kelimeler kullanmayan bir sesi duymaya çalışıyordu. Kelimeleri bıraktığımızda, sürekli konuşmalarla bastırılmış olan başka seslere açılırız. Bunlar, Ralph Waldo Emerson'ın içsel bilgelik olarak adlandırdığı iç sesler olabilir. Ya da dış çevreden gelen ve yeterince dinlemediğimiz için kaçırdığımız sesler olabilir. Sessiz kaldığımızda çevremize karşı daha duyarlı oluruz. Duyularımızın gözlemlediklerine dikkat ederiz. Öğreniriz ve zamanla daha zeki, daha bilge hale geliriz. Eğer sessiz kalmaz ya da başkalarının söylediklerini dinlemezsek, sadece zaten bildiklerimizi paylaşır, yeni hiçbir şey öğrenemeyiz. Antik filozof Pisagor şöyle der: aptal konuşmasından tanınır, bilge ise sessizliğinden. Latuzzu ise şunu yazar: bilen konuşmaz, konuşansa bilmez. Sessiz kalmak bize çevremizi tanıma ve fırsatları ya da tehlikeleri fark etme imkanı sunar. Aynı zamanda kendi içimizdeki sesleri duyabilmemizi sağlar. İnsanlar genellikle o kadar fazla düşünür, kaygılanır, analiz eder ve kafa yorar ki bedenlerinden ya da sezgilerinden gelen sessiz sinyalleri duyamaz hale gelir. Örneğin, sağlığımızla ilgili sorunları bedenimiz anlatmaya çalışabilir ama biz düşünce gürültüsünden bunu fark edemeyiz. Sessizliğe gömülmek felsefi ve ruhsal içgörülere de yol açabilir. İnsanlar genellikle düşünceleriyle özdeşleşirler. Ben düşündüğüm şeyim. Ama Budizm'e göre düşünceler 5 yığından sadece biridir. Zihin yarattığı ve kendimizi zannettiğimiz kurgulardır. Sessizleşip düşüncelerimizi gözlemlediğimizde onların gelip geçici olduğunu da fark ederiz. Bu gözlem sayesinde sabit bir benin aslında var olmadığını anlayabiliriz. 2. Sessizlik yaratıcılığı arttırır. Teorik fizikçi Albert Einstein,
sessizliğin yaratıcı zihni uyardığını savunurdu. Bir fikir bulamadığında düşünmeyi bırakır ve sessizlikte yüzdüğünü söylerdi. Böylece doğru bilginin kendisine gelmesini beklerdi. Onun gibi birçok büyük zihin, sessizliği kendi yararına kullanmak için yalnız vakit geçirirdi. Einstein şöyle söyler: "Sessiz bir hayatın tek düzeliği ve yalnızlığı, yaratıcı zihni uyarır." Neuroleadership Enstitüsü'nün direktörü David Rock, Psychology Today dergisi için yazdığı bir makalede şöyle söyler: "Açık bir zihin, sessiz bir zihindir. Ona göre yaratıcı fikirler, aha anları, yani zihinsel gürültünün azaldığı anlarda ortaya çıkar. Çünkü bu fikirler daha zayıf sinir bağlantılarıyla ilgilidir ve güçlü sinyaller arasında fark edilmezler. Yani yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için zihinsel sessizlik gereklidir. Kimi insan bunu yürüyüş, tekrarlı egzersiz ya da sakinleştirici müzikle sağlar. Einstein gibi olanlarsa sessizliğe ve yalnızlığa gömülür. Geçmişin birçok büyük dehası Isaac Newton, Elizabeth Bishop, Nikola Tesla gibi sessiz ve yalnız ortamlarda çalışmışlardır. 3. Sessizlik güçlü bir mesaj iletebilir. Pek çok durumda sessiz kalmak sözlü iletişimden çok daha güçlü bir mesaj iletebilir. Özellikle bir konuşmayı sessizlikle yanıtladığınızda ya da konuşma sırasında doğru zamanlanmış duraklamalar kullandığınızda sessizliğimiz çok şey anlatabilir. Hollanda'daki sessiz ritüeller bunun örneğidir. Ölüleri anma gününde 2 dakikalık sessizlik her zaman törende en çok etki yaratan andır. Konuşmaların ve ritüellerin ötesindedir. Sessizlik, kelimelerin anlatamadığını ifade etmemize olanak tanır. Birçok söz, düşünce ve vaat hiçbir zaman insan deneyimini tam olarak yansıtamaz. Sessizlik ise o anın sözlerle anlatılamayacak kadar anlamlı olduğunu kabul ettiğimizi gösterir. Saygı göstermenin daha iyi bir yolu olabilir mi? Konuşma içinde de sessizlik etkili bir araçtır. Amerikalı yazar Mark Twain şöyle söyler: "Doğru kelime etkili olabilir ama zamanında gelen bir sessizlik kadar etkili olamaz." Araştırmalara göre bir konuşmada 4 saniyelik sessizlik bile rahatsız edici hale gelir. Cringworthy adlı kitabın yazarı Melissa Dahl, bu tür sessizliklerin istenileni elde etmek için etkili bir araç olabileceğini söyler. Çünkü bu sessizlikler karşı tarafta belirsizlik ve huzursuzluk yaratır ve insanlar bu huzursuzluğu sona erdirmek için hızlı kararlar alabilirler. Bu da sessiz kalan kişi için avantaj olabilir. Ayrıca konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız bir sohbette sessiz kalmak daha akıllıcadır. Konuşmak pozisyonumuzu zayıflatabilir. Dinlemekse hem öğrenmemizi sağlar hem de karşımızdakine değer verdiğimizi gösterir. Romalı yazar Rupilius Syrus şöyle söyler: "Konuştuğum için çok kez pişman oldum. Sessiz kaldığım için hiç olmadım." 4. Sessizlik iyilik halini artırır. Gürültülü bir dünyadan ve zihinsel karmaşadan nasıl kaçılır? Yüzyıllardır birçok insanın deneyimi bize şöyle söylüyor: sessizlik zihnimizi sakinleştirir. Araştırmalar, sessizliğin zihni rahatlattığını, uykuyu iyileştirdiğini ve uykusuzluğu azalttığını göstermektedir. Hatta bir çalışmaya göre sadece 2 dakikalık sessizlik rahatlatıcı müzikten daha etkilidir. Diğer araştırmalar, çevresel gürültünün stres hormonlarını arttırdığını ve uyku düzenini bozduğunu ortaya koymuştur. Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale şöyle yazar: "Gereksiz gürültü, hasta ya da sağlıklı birine yapılabilecek en acımasız ilgisizliktir." Psychology Today yazarı George Michelson ise modern toplumda gürültüyü tolere ettiğimizi ve bunu olumlu bir şey olarak gördüğümüzü söylüyor. Gürültü demek makineler çalışıyor demek. Yani teknolojimiz işliyor, ancak bunu kabullenmenin büyük bir hata olduğunu savunuyor. Çünkü aşırı gürültü zarar verir, işlevselliği düşürür. Bu nedenle sessizliği hayatımıza dahil etmemiz gerekir.
Sessizlik anları hem genel sağlık halimizi hem de performansımızı artırır. Foy şöyle söyler: gerçekten aradığım şey bir rahatlama ve bu rahatlama boşluktan gelir. Sessizliğin, yalnız manzaraların, kapalı gözlerin, karanlık bir odada uzanmanın boşluğu, sessiz, sakin bir yerde tatil yaptığımızda yaşadığımız gerginlik düşüşü, orgazmdaki yerçekimsiz an, iyi bir fıkranın dünyayı bir an ters yüz etmesi, bu tür boşluklar sürekli akan bilgi faşizmini keser ve bizi yeniden ayarlamamıza olanak tanır. Daha iyi düşünmek için, temel varsayımlarımızı bir an olsun sorgulamak için bu gerçekten önemlidir. Sessizlik minimaldir ve boştur ama aynı zamanda etkileyici ve güçlüdür. Onu kelimelere dökemeyiz ama herkes anlar. O her şeyi kapsar. Gizemlidir ama açıktır. Yatıştırıcıdır ama acı verir. Pasiftir ama faydalıdır. Kabullenicidir ama isyankardır. Ulaşılmazdır ama herkesin erişebileceği bir şeydir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sessizlikle kalın.